Arkadaşlar Temmuz'un 7'sindeyiz. İnanılmaz bir sıcak var. Öyle böyle bir sıcak yok. Arılarımız maalesef bundan çok rahatsızlık duyuyorlar şu an. Ve çok acil bir şekilde kovanların üzerlerini kireçlemem lazım. Bakıyorum şöyle, evet. Elimi neredeyse hani dayanamayacak derecede bir sıcak oluyor. Arkadaşlar organik arıcılıkta kovanlarda boya yasak ama kireç uygulaması serbest. Aynı zamanda kirecin birçok bildiğiniz üzere temizlik, hijyen olduğundan dolayı bakteriyel birçok zararlı mikroplardan da sizlere koruyucu bir özelliği de var. Değerli arkadaşlar, kireç uygulamamız şöyle sulandırılmış ve karıştırdığımız kireç hazırladım. Kovanların üzerine süreceğim. Isıyı en az 7-8 derece, hatta abartmıyorum 10 dereceye yakın bir şekilde farklılık göstererek ısıyı düşürecek. İçeride kuluçka sıcaklığı değerli arkadaşlar 34.5'tir her zaman. Arılar kuluçka sıcaklığını 34.5'e, eğer fazla ise biliyorsunuz klimacılar kovanın önüne dizilirler. Kanat çırparak kovanın sıcaklığını dengelemeye çalışırlar. Az ise de içerideki kanat çırpımıyla da ısıyı tamamlamaya çalışır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bizler de şu an kovanın içerisindeki bu yoğun sıcaklığı dengelemek amacıyla kireç uygulaması yapacağız. Sadece temizlik, güzel görünüm olmayacak, aynı zamanda bal verimi de artmış olacak. Çünkü gereksiz yere enerjilerini harcamış olmayacaklar. Kendi koloni sıcaklığını dengelemek için onlara yardımcı olmak amacıyla beyaz kireç uygulaması yapacağız ki ısıyı direkt olarak yansıtsın. Kovanın içerisine olacak olan ısıyı dengelemek bizim vazifemiz aynı zamanda. Yani onlara 34.5 dereceyi daha aşacak bir sıcaklığı engellemek için bu kireç uygulamasını yapacağız. Tekrar etmek istiyorum. Sönmüş kireç alıyoruz ve alelade bir şekilde sadece kovanın üstüne, birazdan göstereceğim, şu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Evet, bakın şöyle alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde şu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Ve bembeyaz olacak. Ben size bunun kurumuş halini de göstereceğim. Çok güzel olacak. Aynı zamanda hijyen, aynı zamanda sıcaklık dengelemesi için muhakkak sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Sönmüş kireç sadece. Teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz uygulamamıza. Şöyle bakın. Gayet de güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar kovanları bakmayı ihmal etmeyin. Ben genelde pek boya kullanmıyorum. Bu arada bana gelen sorulardan biri de şuydu. Niçin çuval kullanıyorsun? Genelde çuvalın yazısız tarafını kullanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben de zamanla bez kullandım. Fakat maalesef arı bunu parçalama refleksi gösteriyor ve çok ciddi ölümler, çok ciddi arı kayıpları oldu. Ne yazık ki, ne ilginçtir ki çuvaldan gayrısı benim için pek bir çözüm olmadı. Naylon, sere naylonu da kullandım. O da çok büyük bir etki olmadı. Kullanıyorum yine dönem ama şu an en fazla verimi yine çuvaldan alabiliyorum. Çünkü çuvalın kendine az bir örüm şekli var. Bir aralık şekli var. Arı bunu zamanla propolisle tam kapatıp ya da tam açabiliyor. O yüzden dolayı da çuval kullanmaya devam ediyorum. Evet, şu şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar bakın, hızlı bir şekilde yapıyorum. Çok özenmeden uyguluyorum. Şöyle bakın. Evet. Buradaki kuruyunca göreceğiz. Çok güzel bir görüntü olacak. Birazdan size onu da yayınlamış olacağım. Evet, teşekkür ederim. Şu an kireç uygulaması yapmadan önceki halimiz ve birazdan da uygulama yaptıktan sonraki halimiz. Evet, bu da kireç yaptıktan sonraki görüntüsü. Evet, sıcaklık şu anda baya düştü. Evet. Şöyle kovanların üzerindeki sıcaklık. Şöyle bakıyorum. İnanın buz gibi. Yani bu ne kadar size samimi gelir bilmiyorum ama sıcaklık neredeyse yoka yakın bir sıcaklık var. Evet, bakın şurası metal, boyanmamış ama burada elime bir serinlik geliyor. Zaten denerseniz sizler de göreceksiniz.